Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi bu hafta da yine cazip hisseler, ucuz hisseler stratejimize göre hisselerimizin son durumuna bakacağız. Yeni hangi hisseler var? Onları inceleyeceğiz. Ve biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bu stratejiye yeni koşullar eklemiştim. Bu koşullara göre listemizde uygun olmayan hisseler varsa bunların da ayıklamasını yapacağız. Listemizden çıkartacağız. Öncelikli olarak burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi bu stratejiye göre cazip hisseleri, ucuz hisseleri nasıl buluyoruz? Şöyle hep birlikte bakalım. Arkasından da mevcut hisselerin durumuna bakacağız. Ve yeni hangi hisseler var? Onlara bakacağız arkadaşlar. Bu hafta listemize eklediğimiz 2 tane yeni hisse var. Evet, şimdi stratejimizi şöyle anlatalım. Şimdi stratejimizde haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Şuradan periyot ayarlayabilirsiniz. TradingView uygulamasında haftalık grafiğimizi seçiyoruz ve kullandığımız 2 indikatör var. Bunlardan bir tanesi Williams yüzde aralığı indikatörü, diğeri de Kaufman hareketli ortalaması. Şimdi ben bunları önce listemizden çıkartayım. Şimdi tek tek ekleyelim. Şurada yukarıda gördüğünüz göstergeler kısmında ara kısmına Williams yazıyorsunuz arkadaşlar. Williams yüzde aralığı olarak çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz, ekliyorsunuz. Daha sonrasında da yine arama kısmına bu sefer de Kaufman yazıyoruz ve ekliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ayarlar kısmına bakalım. Kaufman hareketli ortalamasında ayarlarımız şu şekilde. Uzunluk 21 olacak arkadaşlar. Williams yüzde aralığı indikatörümüzde ise ayarlarımız şu şekilde. Uzunluk 10, kaynak kapanış, zaman aralığı grafik, zaman aralığının kapanmasını bekleyin tikli olacak. Stil kısmında tamamı tikli olacak ve üst band -10, middle level -40, alt band -90 olacak arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra stratejimizi şöyle anlatalım. Şimdi şu en altta gördüğünüz indikatör Williams yüzde aralığı indikatörü arkadaşlar. Şu altta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini, üstte gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -10 seviyesini, şurada gördüğünüz yatay kesik olmayan çizgi ise -40 seviyesini ifade ediyor. Şimdi biz stratejimize göre -90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda ve aynı zamanda düşüş kırmızı mum varsa bütçemizden böldüğümüz eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. -90 seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış yaptığında şurada olduğu gibi toplamayı bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında -10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz ve -10 seviyesinin üzerinde haftalık kapanışlar gelmeye başladığında uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar. Mesela şurada olduğu gibi bakın 7 Ağustos haftasından 14 Ağustos haftasına geçerken fiyatımız yükseliyor. Fakat Williams yüzde aralığı indikatörümüz yönünü aşağı çeviriyor. Bu tip durumlara uyumsuzluk diyoruz ve elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Bakın bu haftada fiyatımız yukarıya doğru yönelirken Williams yüzde aralığı indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş. Dolayısıyla tedbir amaçlı elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Bakın burada da bahsettiğim uyumsuzluk geldikten sonra birkaç hafta boyunca düşüşle devam etmiş. Peki ne zaman satış yapıyoruz? Satış yaptığımız nokta ise -40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiği zaman elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın TAV Havalimanları hissesinde alım yaptığımız seviyeden şu anda bulunduğumuz seviyeye baktığımızda %123'lük muazzam bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel çalışıyor arkadaşlar stratejimiz. Bazı hisselerde toplama dönemi uzun sürdüğü için listemize geçen hafta birkaç yeni koşul ekledik ve bu yeni koşullarla birlikte artık alımlarımız çok daha güvenli hale geldi. Evet, bu yeni koşullar nedir? Onlara şöyle bir bakalım. Bu yeni koşullarımıza göre öncelikle ne dedik arkadaşlar? Birinci koşulumuz ve olmazsa olmaz koşulumuz şirketimiz kar ediyor olması lazım. İkinci koşulumuz piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 5'in altında olması gerekiyor. Üçüncü koşulumuz ise FK oranımız 20'nin altında olması gerekiyor. Bu üç koşulu sağlıyorsa ve aynı zamanda biraz önce göstermiş olduğum Williams yüzde aralığı indikatörüne göre -90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar geliyorsa toplama yapıyoruz arkadaşlar. Az önce bahsettiğim ilave 3 koşuldan kar etme hariç, yani kar etme olmazsa olmaz koşulumuz mutlaka şirketin kar ediyor olması lazım. Diğer piyasa değeri bölü defter değeri veya FK oranımız belirtmiş olduğumuz seviyelerin üzerinde olsa dahi eğer ki şu siyah çizgiyle gördüğünüz Kaufman hareketli ortalamasının altına sarkmamışsa, şu -90 seviyesinin altında olduğu haftalarda Kaufman hareketli ortalamasının altına sarkmadıysa yine de
alım yapılabilir arkadaşlar. Fakat burada alım yapıyorsanız Kaufman hareketli ortalamasını stop seviyesi olarak belirlemeniz gerekir. Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılıyorsa zararda olsanız dahi stop olmanızda fayda var arkadaşlar. Evet, şimdi yeni koşullarımıza göre TAV havalimanlarının ne durumda olduğuna bakalım. Şu anda %123'lük karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Ve yeni koşullarımıza göre de bakalım hemen. Şuraya TAV havalimanları yazıyorum. Evet, TAV havalimanlarında piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 1.76 güzel. FK oranımız da 7.28 güzel. Stratejimize uygun arkadaşlar. Şirketin kar ettiğini de nasıl anlıyoruz? FK oranı pozitif ise şirket kar ediyordur arkadaşlar. Zarar eden şirkette FK oranı burada eksi olarak gözükür. Evet, şimdi bu stratejiyi uygulayabileceğiniz hisseleri nasıl filtrelersiniz? Ona bir hep birlikte bakalım. Evet, TradingView ana sayfasındayken şurada yatay 3 çizgi var arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda ürünler kısmına geliyorsunuz ve ürünler kısmında takipçi kısmı var arkadaşlar. Takipçiye tıklıyoruz ve hisseleri seçiyoruz. Evet, bu seçimi yaptıktan sonra şurada artı var. Artıya basıyoruz ve Williams yazıyoruz arkadaşlar. Williams yüzde aralığı çıkıyor ve burayı hafta yapıyoruz ve filtre ekle diyoruz. Tekrar yanındaki oka tıklıyoruz ve manuel kurulum diyoruz. Şu kısma küçük diyoruz arkadaşlar ve değer kısmına da eksi 90 yazıyoruz. Burada şu nokta önemli arkadaşlar. Bakın, Williams yüzde aralığı periyot 14. Bunu maalesef değiştiremiyoruz. Bizim stratejimize göre periyodun 10 olması gerekiyor. Burada listede çıkan 80 tane hisse çıktı. Bu hisseleri tek tek listeye ekleyip Williams yüzde aralığı indikatörü eksi 90 seviyesinin altında mı değil mi kontrol etmeniz gerekiyor. Birçoğu altında çıkacaktır ama altında olmayanlar da çıkacaktır. Ve sonrasında bu hisselerin de hepsine tek tek kar ediyor mu etmiyor mu kontrolünüzü yapmanız gerekiyor ve ardından da yeni koşullarımıza göre fiyat kazanç oranına, piyasa değeri bölü defter değeri oranlarına bakıp listeyi küçültmenizde fayda var arkadaşlar. Ben bunu yaptıktan sonra listemize 2 yeni hisse ekledim ve bu hisseler Bobet, Boğaziçi Beton ve Kiler Holding arkadaşlar. Videonun ilerleyen bölümlerinde tekrar bakacağız. Şimdi başlangıçta dediğim gibi yeni koşullarımıza uygun olmayan hisseleri belirledim ve yanlarına kırmızı bayrak koydum arkadaşlar. Bu hisseleri neden uygun olmadığını sizlere de gösterip listemizden çıkartıyor olacağım. Sonra da kalan hisselerimizin son durumuna bakıyor olacağız. Evet, şimdi İhlas Yayın Holding hissesine geçiyorum. İhlas Yayın Holding hissesinde şu anda %33 karlı durumdayız. Fakat kırmızı bayrak koymuşum. Yeni koşullarımıza uygun olmayan bir durum var. Neymiş, hep beraber bakalım. Şuraya İHYA'yı yazıyorum. Piyasa değeri bölü defter değeri 1.92. FK eksi 3. Firma muhtemelen yeni bir bilanço açıklamıştır arkadaşlar ve zarardadır. Bu yüzden zarar eden firma stratejimize uygun değil ve İhlas Yayın Holding hissesini listemizden çıkartıyoruz. Sırayla devam edelim. Aksu'ya bakalım. Aksu'ya %15 karlılık durumundayız. Daha önce 3 defa toplama yaptık. Şuralarda gördüğünüz okları yerleştirdiğim yerlerde. Şu anda %15 karlı durumdayız. Stratejimize göre şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Eksi 10 seviyesinin üzerine henüz atmış değiliz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra uyumsuzluklar bakacağız ve sonrasında eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bir diğer hissemiz Asuzu. Asuzu hissesinde şu anda karlılığımız %41 seviyelerinde. Daha önce 2 defa toplama yaptık. Eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar yaptığı haftalarda. Daha sonrasında eksi 10 seviyesinin üzerine atamadığını görüyoruz. Ve şu anda da eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp daha sonrasında eksi 40 seviyesinin altında kapanış yaptığı haftada elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Kuyas'a geçiyorum. Evet, Kuyaş Yatırım hissesinde şu anda %16 karlılık içerisindeyiz. Burada da eksi 90 seviyesinin altında kaldığı 18 Mart haftasında alımımızı yapmışız. Fakat burada da kırmızı bayrak eklemişiz arkadaşlar. Yeni koşullarımıza göre uygun olmayan bir durum var. Neymiş? Hep beraber bir bakalım. Evet, arama kısmında Kuyaş yazıyorum. Evet, Kuyaş Yatırım çıktı. Kuyaş Yatırım'da piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 3.79. Burada sıkıntı yok. Fakat FK oranımız 20'den küçük olması lazım dedik. Burada FK oranımız 25 gözüküyor. Bu yüzden stratejimizin yeni kurallarına uygun olmadığı için Kuyaş hissesini de listemizden çıkartıyorum. Info'ya geçelim. Info'da %13 karlı durumdayız şu anda.
X90 seviyesinin altında kaldığı 25 Mart haftasında toplamamışız, yapmışız. Şu anda X10 seviyesinin üzerine atamadığımızı görüyoruz. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzun birinci kısmını burada sona erdiriyoruz. İkinci kısımda şurada gördüğünüz hisseleri tek tek inceliyor olacağız. İkinci bölüme geçmek için şuraya kart bırakıyorum. Oradan tıklayarak geçebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca açıklamalar bölümüne linkini bırakıyorum. Oradan tıklayarak da ikinci bölüme geçebilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.